Bugün Carpark 2'ye yeni bir güncelleme gelmiş. Bazı şeyler kaldırılmış, bazı yeni şeyler gelmiş. Bugün bunlar hakkında konuşacağız hem de bakacağız. Oyunun ne zaman çıkacağına dair bir video yaptım zaten. Yukarıdaki kartlardan o videoyu izleyebilirsiniz. Ne zaman çıkacağının tarihi belirlendi. İlk olarak şunu söyleyeyim. Kaldırılan tek bir şey var. O da tır. Tırı kaldırdılar kanka. Bakın hiçbir şekilde asla tırı göremiyoruz. Zaten buradan offroad kısmının altında odur var. Yani tır, kamyon, otobüs, büyük taşıtlar. Buraya bastığım zaman burası kapalı. Bitti mi bitmedi. Yeni güncellemede artık görev yapmak imkansız gibi bir hale geldi. İnşallah bunu düzeltirler bu arada. Bakın burada her şeyi yapmışım. Burada trak görevi var. Buna basıyorum. Bak tır falan yok. Neden? Çünkü tır oyundan kaldırmışlar. Başlıyorum ve gelmiyor. Basmıyor. Bak halen daha basıyorum. Hiçbir şekilde bu görevi yapamıyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Bu görev kısmı çok sıkıntı oldu. Yeni güncellemede çamurlar artık daha gerçekçi hale almaya başladı. Mesela ben bu arabayı çamurda sürdüm. Bakın görüyorsunuz arka taraf his olmuş durumda. Kapının kısmı da aynı şekilde. Ama gözüme en çok takılan şey lastikler ve janttaki çamurluklar. Bir oyuna gireyim bir görün. Yani çamur kısmı bana mı öyle geldi bilmiyorum ama biraz daha üzerine çalışmışlar. Biraz daha gerçek şekilde çamurlanmış araba. Görüyorsunuz çamurun, normalde bu lastik beyaz ama çamurla birlikte biraz daha şey olmuş. Şimdi garaja geldik. Buradan görüyorsunuz güneşi. Oyunda grafiklere filtre vardı ya, hani yapabiliyorduk. Carpark 1'de de var bu. Filtreye filtre getirmişler. Ne demek istiyorum? Hemen şöyle. Ayarlara giriyoruz. Buradan efekt kısmına geldiğim zaman Tone Mapping diye bir şey var. Bakın burayı kapattığım zaman görünüşü bu şekilde oluyor. Yani birazcık gerçeklik algısını kaybediyor oyun. Buraya geliyorum. Tekrardan efekt kısmına geliyorum. Dijital kısma geldiğim zaman biraz daha parlamalar, biraz daha iyi görünüm alıyor. Yani fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ondan sonra filmik diye bir şey var. Buna basıyorum ve biraz daha renk tonunu sinematik şekilde ayarlamaya çalışıyor. Ondan sonra efekt kısmına geldiğim zaman burada sinematik kısmı var. Burada sinema ışıklarıyla biraz daha gerçekçi hal alıyor. Bu şekilde yani farklı grafik çeşitleri yapabilirsiniz. Öyle bir özellik gelmiş. Ha bu arada şey kaldırılmadı, ondan göstereyim de. Buradaki filtreler kaldırılmadı. Yani buna göre kendinize ait bir grafik paketi yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Çok da gerek yok bence ama ekstradan bu özelliği de getirmişler. Ve bu arada bu bug'ı düzeltmişler. Hani işte gece yapınca gündüz oluyordu ya. Bak geceye bastım şu anda. Tamam. Ya geceyi halen de ayarlayamamışlar. Bu ışıkların yansıması falan. Tam belli olmuyor ama o bug'ı düzeltmişler. Zaman yavaş yavaş geçiyor. Ondan zaten eskiden çok hızlıydı. Yani bir önceki videoyu izleyenler bilir. Bayağı hızlıydı. Şimdi biraz daha güzel yapmışlar. Bu da akşamüstü işte. Şimdi bundan bir önceki güncellemede ne demiştim? Bazı arabalar coin'li oldu. Oyun parası olmasına rağmen. Fakat değişiklikler yine oldu. Bazı coin'li arabalarda oyun parasına çevrildi. Mesela bir tane Jeep Rolls Royce vardı, tamam mı? Oyun ilk çıktığından beri coin'liydi ama onu oyun parasına çevirmişler ki daha güzel olmuş bence. Ama şundan saçmalık mesela. Bu araba niye coin yaparsın? Bunu hadi bu neyse, bu oyun paralıydı. Yani bazı arabalar saçma derecede coin olmuş. Oyun fiyatlandırma gözden geçirmeli bence. Neredeydi o araba? Hah bu. İşte düz hesap 1,5 milyon dolarlık bir araba bu. Coinliydi. Coin almanız gerek. 100 coin mi? 500 coin mi? Öyle bir şey gerekiyordu. Onu değiştiler artık oyun parası ki güzel olmuş. Zaten bu arabaya yakışmış bu oyuna. Bu sefer bunu paralı yapmışlar. Bu oyun parasınaydı. Tam tersi olmuş. Bunlar da aynı şekilde oyun parasınaydı. Öyle gitti işte. Fiyatlandırmalar yine gözden geçirilecektir muhtemelen. Şimdi gördüğünüz gibi çöldeyim. Çöle neden geldim? Yeni güncellemede kum fırtınası eklemişler. Zaten demin gelen kumu da gördüğünüz. İleri tarafa bakarsanız Carpark 1'de var mıydı bilmiyorum, emin değilim, hiç görmedim. Ama uzaklara bak zaman veya içine girdiğiniz zaman kum fırtınasını görebilirsiniz. Sizin üzerinize kumlar geliyor. Ki gerçek çölde de olan bir şey bu zaten. Bunu bu oyun eklemelerde güzel olmuş. Biraz daha gerçeklik katmış açıkçası. Yani uzaktan baktığın zaman ilerideki kumlara göre uçsan kumlar, bak mesela burayı görüyorsun muhteşem şekilde. İlerledikçe de kum fırtınası gelmeye devam ediyor. Önce Carpark'a kıyasla biraz daha yaylanmaları, yüz süspansiyonları yerinde gibi. Şöyle sağ sol yaptığım zaman az da olsa o farkı anlayabiliyorum açıkçası. Bu şekilde göçükler falan gayet iyi. Kaza fiziklerini az da olsa güncellemişler, güzel olmuş. Bu da böyle bu şekilde bir bilinmeyen değil aslında, yeni gelen bir şey. Hesaplar yine kaydolunmuyor. Maalesef bunun için oyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Çok bir şey de yapasım yok bu yüzden ama bilmiyorum, belki yaparım bir şeyler. Şimdi bunu size gösteremeyeceğim param yetmediği için ama bazı yabancılar, parası olan yabancılar daha doğrusu, yeni güncellemede egzoz sesleri değişmiş. Egzoz patlatma sesleri değişmiş. Hemen bunun fotoğrafını bu şekilde koyayım. Birazcık dinleyin, zaten ortadaki farkı anlayacaksınız. Bu egzozdan sonra bir de Audi'ye bug değil de aslında motor güncellemesi gelmiş. Drag yarışlarına hazırlama için özel bir ayar getirilmiş.
Şimdi bir tane benzinlik var ama o bir türlü bana gelmedi ya. Onu bir türlü çözemedim. Şöyle bir benzinliğe doğru gideyim. Araba çok iyi ya. Grafikler falan. Ekim'e Kasım'a kadar neler değişir bilmiyorum ha. Şimdi buradan şeye doğru git. Şöyle bir benzinliğe doğru gidelim. Ya benzinliğin detaylı şeyi gelmiş. Şu anda benim benzinim çok da az değil ama yine de bir deneyeceğim. Olmazsa videosunu koyarım. Detaylı şekilde benzin ne kadar koyulması gerektiğini size söylüyor oyun ama bana denk gelmedi. Şöyle bir bakayım. Ya yok, ben de direkt benzin dolduruyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Özel bir parça mı takmam lazım, ayarlama yapmam lazım, yoksa benzinimin bitmesi lazım, bilmiyorum. Ama videosunu bu şekilde koyayım. Detaylı şekilde ne kadar miktarda benzin alacağınızı seçebiliyorsunuz. Bu da genel ekstra bir gerçekçilik diyeyim artık. Abi de demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Güncellemede güneşin yönüne göre ışıklar işte parlıyor, sönüyor. Mesela demin oyuna başladığım zaman gölgeydi bildiğiniz gibi. Fakat şu anda günlük güneşlik ve yakıcı bir sıcak var. Yani hissettiriyor o görünüşler. Az önce konuşurken gölge olayını hemen göstereyim ekranda. Bakın bu şekilde gölgeydi ve zaman ilerledikçe bunu bu güncellemede fark ettim. Önceki güncellemede bu şekilde yoktu ve optimizasyonu da bayağı da iyi ayarlamışlar bu arada. Şu anda 30 FPS diye yazıyor ama 30 FPS'ten fazlasını alıyorum. Ve son olarak da tır kaldırıldı ama böyle bir tır geldi. Belki bunu oyuna ekleyebilirler, bilmiyorum bunu. Gerçi zaten oyunda vardı bu ya, evet. Ama bu daha güzelmiş nedense. Bu şekilde yeni bir tır eklediler. Bu oyunda olan bir şey. Önce Carpack'te de yok. Bu şekilde yeni bir tır geldi. Bilmeyenlere duyurulur. Bak şu anda mesela gölge oldu, gördün mü? Muhtemelen bulutlarla alakalı bir şey ama muhteşem bir detay. Bak şu anda hava az da olsa kararmaya başladı. Yeni güncellemede bilinmeyenler bu kadardı. Bu oyunla ilgili başka neler çekeyim bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ona göre bir şey yapmaya çalışırım ben de. Size seviyorum. Kendinize çocuk iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.